Merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap incelemesiyle, sunumuyla huzurlarınızdayız. Bugün Profesör Doktor Ali Sevim hocamızın Anadolu Fatihi Kutalmışoğlu Süleyman Şah isimli monografisini birlikte inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Türk Tarih Kurumu yayınları arkadaşlar. Türk Tarih Kurumu'na zaten Ali Sevim hocamız da oranın üyelerindendi. Yani özellikle Anadolu Selçuklu tarihinde önemli bir isim. Anadolu'daki ilk Türk devletini, yani Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurma şerefine sahip olan Kutalmışoğlu Nasürüddevle Ebu'l-Fevaris Rükneddin Süleyman Şah, ilgili kaynakların belirttikleri üzere Anadolu Fatihi ve Gazi ünvanlarını almıştır. Bu büyük Türk hükümdarının Doğu Roma ve daha sonra Bizans imparatorlarının çok sayıdaki kale ve müstahkem yerlerde savundukları Anadolu'nun fethedilip bugün üzerinde bağımsız bir devlet olarak yaşamakta olduğumuz bir Türk yurdu, bir Türkiye haline getirilmesinde çok şerefli ve eşsiz bir yeri vardır. Süleyman Şah'ın başarılı fetihleri Akdeniz ve Adalar Denizi'ne ulaşan Türklere çeşitli Avrupa milletleriyle ilişki kurma imkanı verdiği gibi daha sonraki devirlerde Avrupa ortalarına kadar fetihler yapacak olan Osmanlı Türklerinin fetih planlarına da öncülük yapmıştır. Kutalmışoğlu Süleyman Şah arkadaşlar Anadolu'daki şu anki devletimizi Türkiye devleti olarak ve Murat Bardakçı'nın perspektifine uygun olarak sadece hanedan ve rejim değişikliği silsilesinde devletimizin ilk kurucusu diyebiliriz. Yani bugünkü Türkiye'nin kurucusu Anadolu Fatihi Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır arkadaşlar. Ali Sevim hocamız, Türk Tarih Kurumu 2023 baskısı. Ön sözden bir yerin altını çizmişim. O Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah tarafından, Melikşah arkadaşlar Alparslan'ın oğlu. Alparslan öldükten sonra, yani Malazgirt 1071-1072'de Alparslan şehit ediliyor. 72'de de Melikşah tahta çıkıyor. Büyük Selçuklu'nun, hatta şöyle bir benzetme yapıyorlardı. Büyük Selçuklu Devleti'nin Kanuni Sultan Süleyman'ı falan gibi düşünebilirsiniz Melikşah'ı. Melikşah tarafından Anadolu'nun fethine başkumandan olarak atandıktan sonra birkaç yıl içinde Orta Anadolu ile Marmara Denizi kıyılarına değin uzanan bölgeleri aralıksız sürdürdüğü askeri harekatlar sonucunda fethetmeyi başarmış ve 1075 yılında, yani 1071'i Malazgirt olarak düşünürseniz arkadaşlar 4 yıl gibi bir sürede neredeyse İznik'e kadar baştan başa bütün Anadolu'yu fethediyor. Bizans başkenti İstanbul'un hemen yanı başında tarihi bir Bizans kenti olan büyük ve sağlam surlarla çevrili İznik'i fethederek burasını kurduğu Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti yapmıştır. Hatta onun Bizans başkenti İstanbul'u da alıp Rumeli yakasına geçerek fetihlerini orada da sürdürmeyi planlamış olması mümkündür. İşte onun bu siyasi ve askeri başarıları sonucunda Azerbaycan'dan kalabalık Türkmen kitleleri Anadolu'ya adeta büyük bir sel halinde akmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu ülke Türk nüfusunun çoğalması gerçekleştirilmiştir. Genel bir sonuç olarak belirtmek yerinde olur ki Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın sahip olduğu Türklük bilinci, büyük azmi ve bitip tükenmeyen mücadeleleri sonucunda Türk ve dünya tarihi bakımından büyük önem taşıyan Anadolu bir Türk yurdu, bir Türkiye haline getirilmiştir. Yani bizim şu anki devletimizin ismi Türkiye Cumhuriyeti olabilir ama bu devleti arkadaşlar biz 1000 yıl önce kurduk. Onun bilincinde olalım yani. Giriş arkadaşlar 11. yüzyılda Orta Anadolu. Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın Anadolu'da Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurmasından önce Orta Doğu'da büyük devlet olarak Büyük Selçuklu ve Bizans İmparatorlukları ile Bağdat Abbasi ve Mısır Fatimi Halifelikleri ve Büveyhoğulları Devleti görülmektedir. Yani manzara bu. Anadolu'da Selçuklu fetihleri. Selçuklular 23 Mayıs 1040'da Gaznelilere karşı kazandıkları ünlü Dandanakan Meydan Savaşı'ndan sonra Horasan'da bağımsız devlet kurdular. Büyük Selçuklu'nun 1040'da kurulduğu zaman arkadaşlar. Sayfa 2 ve 3'ten alıntılar. Sultan Tuğrul, yani Çağrı ve Tuğrul Beyler Selçukluları ilk defa teşkilatlandıran, kuran büyükler arkadaşlar bunlar.
Sultan Tuğrul onlara bir ulak göndererek İslam memleketlerine akınlar yapmamalarını, Azerbaycan'da yerleşip Bizans'a akınlar yapacak olan Selçuklu komutanlarına katılmalarını bildirdi. Tuğrul Bey'in buyruğu üzerine bu Türkmenler Mansur, Göktaş ve anası oğulları beyliklerinin yönetimi altında kendilerine engel olan Van Gölü Bizans valisi Stefanos'u yenilgiye uğrattıktan 1045 sonra Azerbaycan'a geldiler. Yani doğrudan Anadolu'ya da bilinçsiz bir politika olarak atmıyoruz arkadaşlar. Bu çok yanlış anlatıldığını düşündüm ya da doğru anlatılsa bile insanların herhalde onu çok algılamıyor. Türklerin Anadolu'ya gelişi belli bir stratejik plan dahilinde kademeli olmuştur. Türkler bir yere girip asimile olma tehlikesini Orta Asya'dan beri tecrübe eden bir millet arkadaşlar. Onu bilmek lazım. Hani Orta Asya'da biz niye işte Çinlerin ya da bir yerde eğer yenileceksek hemen göç ediyoruz? Asimile olmak, Türklük bilincini yitirmek, devlet fonksiyonunu elden kaybetmek herhangi bir Türk'ün anlayabileceği bir şey değil. Bu yüzden bir yerde eğer yeniliyorsa, asimile olduğunu anlıyorsa oradan çekilir. Hani başka yere göçer. Ya da galip durumda bile olsa, ki Çin'le olan durumumuz budur genelde Orta Asya'da. Galip durumda bile olsa oraya gidip yerleşip de asimile olacağı bir pozisyona kendini sokmaz. Orayı işte vergiye bağlar, kendine tabi kılar falan. Haliyle bizim Anadolu'ya gelişimiz de öyle plansız programsız değildir. Genelde burada Tuğrul Bey'in Anadolu'nun gelişine bakarsanız özellikle 1. Beylik dönemi, Anadolu Selçuklu dönemi, 2. Beylik dönemi. Bunların her biri aslında bugün bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni doğudan batıya doğru kademe kademe Türkleştirmişlerdir. Örnek veriyorum. Alparslan kapıyı açtıktan sonra ve Büyük Selçuklu kurulduktan sonra işte Tuğrul Bey zamanı, Alparslan zamanı ilk önce Danışmentliler, Artuklular, Mengücekliler gibi beyliklerle bugün bildiğimiz işte Van, Bitlis gibi hani o coğrafya Doğu Anadolu'ya kesif olarak Türkler yerleşti. Ondan sonra Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu bir 50-100 yıl sonra. Bu sefer Orta Anadolu. Bugün bizim Konya ve civarı. En son Selçuklu, Anadolu Selçuklu yıkılırken 2. Beylik dönemi Osmanlıların içinde oldu. Bu sefer tamamen Bizans uçlarına dediğimiz fütühat. Yani aslında Anadolu'nun Türkleşmesi 150-200 yıllık kademeli ve tamamen belli. Yani bakınca bugünden geçmişe tarihi belli bir strateji gereği yapıldığını görüyoruz. Tuğrul Bey de o yüzden direkt Bizans'a salmak, burada tabii bir diplomatik ilişkiler de var ama daha çok önce Azerbaycan'ı, sonra Van Bitlis tarafını, sonra Orta Anadolu'ya, sonra Batı Anadolu'ya, bu stratejinin bir parçası olarak Türkmenleri Azerbaycan'a tutmuş. Sultan Tuğrul devletin başkentini Nişabur'dan Re'ye, bugünkü Tahran arkadaşlar aslında, kentine naklettikten sonra beraberinde bulunan Selçuklu şehzadeleri Kutalmış, Resul Tekin, İbrahim Yılan, Hasan ve Yakuti'yi özellikle batı yönündeki ülkelerin fethiyle görevlendirdi. Bu Selçuklu şehzadeleri birkaç yıl içinde Hemedan, İfsan, Hazar Denizi bölgesi, Azerbaycan ve Doğu Anadolu bölgesinden Güney Kafkaslara kadar yerleri istila ettiler. Hala geliyoruz. Tuğrul Bey'in emriyle harekete geçen Kutalmış, Gence önlerinde Liparit'i ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu zafer Bizans'a karşı kazanılan ilk Selçuklu başarısıydı. Öte yandan Şehzade Hasan Van Gölü bölgesine akınlar yapmaktayken Katakolon ve Aaron komutasındaki Bizans ordusuyla Büyük Zapsu yörelerinde 1047-48 yılında giriştiği savaşta yenilgiye uğradı ve şehit oldu. Bu yenilgi üzerine Tuğrul Bey İbrahim Yınalı Azerbaycan Genel Valiliğine atayarak ona Kutalmış'la birlikte Anadolu fetihlerine devam etmesini bildirdi. Derhal harekete geçen Selçuklu ordusu Erzurum'u fethettikten sonra Liparit, Katalon ve Araon komutasındaki Bizans ordusu Pasin Ovası'nda Hasankale önlerinde ağır bir yenilgiye uğrattı. 1048 Başkomutan Liparit de tutsak alındı. Sayfa 4. Sultan Tuğrul ülke içindeki bazı huzursuzlukları ortadan kaldırıp devletin merkeziyetçi kudretini hakim kıldıktan sonra Anadolu Fethi Harekatı'na başladı. O 1054 yılında Anadolu sınırlarını aşarak Van Gölü'nün kuzeydoğusundaki Muradiye ile Erciş'i fethetti. Daha sonra Malazgirt'i kuşattı. Sultan bir yandan Bizans muhafızı Vasil'in savunduğu kaleyi büyük bir mancınıkla dövdürürken bir yandan da surların dibinde lağımlar kazdırdı. Selçuklu askerinin öğle vakti çadırlarında bulundukları sırada bir Norman fedaisi petrol kükürt karışımından oluşan maddeleri fırlatarak tahta Selçuklu mancınığını ateşe verdi. Norman askeri derhal takip edildiyse de yakalanamadı. Böylece Malazgirt kuşatması bir süre ara verildi.
Sayfa 5'ten alıntılar. Bizzat Tuğrul Bey'in başında bulunduğu kuvvetler Kars'ı kuşattıktan sonra Passin Ovası'na kadar ileri harekatlarını sürdürdüler. Hiçbir Bizans kuvveti kendilerine karşı koymaya cesaret edemedi. Tuğrul Bey'in ayrılmasından sonra onun buyruğuyla Anadolu'da çeşitli kumandanların yönettiği Selçuklu kuvvetleri istila ve fetih hareketlerine devam ettiler. Bu cümleden olarak Çağrı Bey'in oğlu Yakuti 1057 yılında beraberinde Emir Sabuk ya da Sandak veya Saltuk olabilir, Doğu Anadolu'ya başarılı akınlar yaptı. Kendisine karşı gönderilen Bizans generali Nikeferos Braiminios'u onunla birleştiği büyük çarpışmada yenilgiye uğrattı. Sayfa 6 ve 7'den alıntılar. Sultan Tuğrul'un ölümünden yani 1063 sonra Büyük Selçuklu Devleti Sultanı olan Alparslan Kutalmış'ın isyanını bastırıp onu bertaraf ederek ülke içinde birlik ve huzuru sağlamayı başardı. Çok geçmeden Sultan Alparslan Tuğrul Bey'in devrinden beri yapıla gelen Anadolu seferlerine devam etmek üzere ordusuyla başkent Rey'den Azerbaycan'a geldi 1064'te. Daha sonra o Urmiye Gölü'nün kuzeydoğusundaki Meren'de ulaştı. Çok geçmeden Nahçıvan'a gelen sultan ordusuna iki koldan ileri hareket emri verdi. Bizzat başında bulunduğu kolla ilerleyerek Selçuklu istilası sebebiyle Bizans'ın Anadolu'daki hakimiyetini çökmesinden faydalanarak Lori ve çevresinde bağımsız bir Ermeni prensliği kurma mücadelesi yapmakta olan Georg'un yıllık vergi ödemek şartıyla Selçuklu vasalı olma önerisini kabul etti. Kafkas dağlarına kaçmak suretiyle canını kurtaran Gürcü Prensi 4. Bagrat, Sultan'a özel bir elçi gönderip Selçuklu Devleti'ne yıllık vergi verme ve dolayısıyla vasallığını kabul etme karşılığında barış istedi. Prensin önerisini kabul eden Sultan askeri harekatı durdurduktan sonra Arasırmağ'ın havzasına geri geldi. Hala vurkaç dönemler arkadaşlar. Hala böyle bir isyan olunca, tehdit hareketi olunca gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor ama her gidip gelmede de bir adım öne gidiyor. Sayfa 8-9'dan alıntılar. Sultan Alparslan fethettiği Ermeni ve Gürcülerin oturduğu Bizans memleketlerinin yönetimlerini beraberinde sefere katılan Selçuklu Devleti'ne tabi emirleri şöylece verdi. Van Gölü bölgesi Nahçıvan Emiri Ebu Düleyfe, Anı ve yöreleri Dübeyl Emiri Minüçehre, Gürcistan toprakları Gence ve Tiflis emirlerine. Sultan Alparslan ülke içinde ortaya çıkan bazı huzursuzluklar sebebiyle ve ayrıca doğu sınırlarında bir takım fetihler yapmak amacıyla Anadolu'dan ayrıldı. Bununla beraber Selçuklu emir ve kumandanlarına Anadolu fetihlerine devam etmeleri hususunda emirler verdi. Değerli Selçuklu emirlerinden Gümüştekin Sultan Alparslan'ın emriyle beraberinde Afşin, Ahmet Şah ve daha bazı Selçuklu emirleri olduğu halde Murat ve Dicle havzasından geçerek Ergani ve Nizip yörelerindeki birkaç kaleyi ele geçirdi ve Nusaybin'i kuşattı. Daha sonra da Adıyaman yörelerine akınlar yaptı. Genel karargahını Orta Çağ'da Karadağ adıyla anılan Amanos dağlarında kuran Afşin, Ağustos 1967'de iki ayrı koldan kuvvet sevk ederek Dülük yani Gaziantep'in kuzeybatısını ele geçirdi ve Antakya yörelerine baştan başa yağma akınlarına uğrattı. Afşin Bey daha sonra Malatya'ya yönelerek karşısına çıkan bir Bizans kuvvetini bozguna uğratıp darmadağın etti. Sayfa 10-11'den alıntılar. Afşin Bey daha sonra yeniden Antakya yörelerinde geniş yağma akınlarında bulundu. Bu harekat sırasında çok sayıda ganimet ve tutsak ele geçirdikten sonra Antakya Bizans valisinden 100.000 altın ve savaş araçları aldı. Öte yandan Sultan Alparslan Anadolu'da Bizans'a karşı başarılı akınlarda bulunan Afşin Bey'e affettiğini bildiren bir mektup gönderdi. Burada Afşin Bey'in bazı isyanları oluyor. Zaten Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın da yani bazı isyanları var. Daha doğrusu oğlu değil. Kutalmışoğlu'nun da Kutalmış'ın da bazı isyanları var. Onu da affediyor zaten. Biraz affetme, birazcık işte merkezden uzaklaştırma gibi Selçukluların aslında öyle bir şey var Büyük Selçukluların. Osmanlı taht kavgalarını kardeş katlini resmileştirerek devletin birliğini, merkezi otoriteyi sağlarken Büyük Selçuklu'da biz bunu daha çok şey olarak görüyoruz. Merkezde sadece tahta çıkılması öngörülen şehzadeler, hanedan üyeleri varken diğerleri uçlara, sefere gönderiliyor. Merkezden uzaklaştırma yöntemini görüyoruz. Yani bunda aslında Kutalmış'ın da Anadolu'ya gelmesinde biraz bunun da etkisi var. Esas planı Anadolu'da geniş çapta fetihler yaparak Bizans'a ağır darbeler indirmek olan Sultan Alparslan, ülkesinin doğu sınırında ortaya çıkan karışıklıklar sebebiyle Anadolu'dan ayrıldı.
Bununla birlikte o Kutalmış oğulları Mansur ve Süleyman ile Yakudi ve Ebrasan adlarındaki Selçuklu şehzadelerini Anadolu'daki fetih hareketlerini sürdürmekle görevlendirdi. Adları geçen bu Selçuklu şehzadeleri ve onlarla birlikte olan Afşin, Sandak, Ahmet Şah, Türkman, Demleçoğlu Mehmet ve Duduoğlu gibi işbilir ve ünlü Türkmen beylerinin Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde giriştikleri akınlar 1069 yılı boyunca sürüp gitti. Sayfa 12'den. Bilindiği üzere Bizans İmparator Romanos Diogenes Anadolu'daki Selçuklu askeri hareketine son verip onları bu ülkeden çıkarmak amacıyla hazırladığı büyük bir orduyla bizzat harekete geçmişse de Malazgirt'te yapılan savaşta Sultan Alparslan'ın yönettiği Selçuklu ordusu tarafından kesin bir yenilgiye uğratılmış, kendisi de tutsak alınmıştır. Bizans'ın durumu neymiş arkadaşlar bu dönemde? Orta Doğu'nun büyük devletlerinden birisi de Bizans İmparatorluğu'ydu. Justinianus'tan sonra Bizans'a en parlak devrini yaşatan 2. Basil'in ölümü yani 1025 imparatorluğun bir dönüm noktası oldu. Zira bu imparatordan sonra tahta geçen hükümdarlar devrinde Bizans'ta bir gerileme ve anarşi dönemi hüküm sürmüş, ancak bu devir Alexis Komnenos'un tahta geçmesi tarihine kadar yani 1081'e kadar sürüp gitmiştir. İkinci Basil devrinde Balkanlardan Güney Kafkasya'ya, Adriyatik'ten Güney İtalya'ya kadar uzanmış olan Bizans sınırları gerileme devrinde bir yandan Normanları, Peçenekleri ve Uzlar, öbür yandan da özellikle Anadolu'da Selçuklu baskıları sebebiyle oldukça darlaşmıştı ve dolayısıyla doğuda birçok sınır eyaletleri Selçuklu yönetimine geçti. Özellikle imparatorluk içinde büyük toprak sahiplerinin arazilerini küçük toprak sahipleri aleyhine genişletmeleri, sivil yönetimin askeri aristokrasi üzerinde üstünlük sağlaması, dolayısıyla orduya gereken önemin verilmemesi, Bizans parasının değer kaybetmesi, halka ağır vergilerin yüklenmesi ve nihayet hizmet karşılığında toprakların şahıslara verilmesi imparatorluğun gerilemesinde önemli etkenler olmuştur. Yani tarih ne olursa olsun bir devlet nasıl yıkılır deyince Bizans'ta da, Osmanlı'da da, Selçuklu'da da her yerde aynı arkadaşlar. Şuradaki sebeplerin değişik versiyonları hala bir devleti yıkar sebeplerdir. Monomak devrinde sivil yönetim orduya üstünlük sağladı. Dolayısıyla orduda asker sayısı azaltıldığı gibi çeşitli uluslardan ücretli askerler Bizans ordusunun çoğunluğunu oluşturdu. Ayrıca önemli makamlara da Fellos, Filin, Mavropous gibi bilginler atandı. Bu siyasetin olumsuz bir sonucu olarak görevlerinden alınan generaller isyan girişimlerinde bulundular 1042-1047 yılları arasında. Fakat bu isyanlar güçlükte de olsa bastırıldı. Dış olaylara gelince Tuna boylarında harekete geçen Peçenekler itaat altına alındı. Fakat Güney İtalya'ya yerleşen Normanlar Bizans memleketini işgale başladılar. Onların durdurulması için girişilen bütün çabalar olumlu bir sonuç vermedi. Dolayısıyla imparatorluğun güney sınırları ciddi bir tehlike içine girmiş oldu. Sayfa 15 arkadaşlar. Ülkenin böyle ciddi iç ve dış sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bir sırada tahta geçen Evdokya, imparatorluğun bürokratların elinde nasıl kötü bir sona gitmekte olduğunu görüyordu. Bu nedenle özellikle saraydaki askeri kanadın etkisiyle ihtiraslı bir general olan Romanos Diogenes ile evlendi 1068'de. Kendisinden imparatorluğun çöküşünü durdurması beklenen yeni imparator boş bir hazine, uzun yıllar ihmale uğramış bir ülke ve darmadağın bir ordu ile karşı karşıya gelmişti. Bu sebeple o sarayı terk ederek Anadolu yakasına çekildi ve Anadolu'daki Selçuklu askeri hareketini durdurabilmek amacıyla hazırlıklara başladı. Bununla beraber daha önce de ifade edildiği üzere 26 Ağustos 1071'de Malazgirt'te yaptığı savaşta Sultan Alparslan karşısına yenilgiye uğradıktan başka tutsak da alındı. Böylece onun da imparatorluğu sona ermiş oldu. Abbas halifeliğinin durumuna bakalım arkadaşlar. Sayfa 15. Adını Hazreti Muhammed'in amcası Abbas'tan alan Abbasiler Büyük Zapsuyu Savaşı'ndan yani Ocak 750 sonra Emevi hakimiyetini yıkarak Abbasi halifeliğini kurdular. İlk halife Ebu'l Abbas Saffah'dan sonra yerine geçen kardeşi Mansur devletin başkentini Bağdat'a nakletti. Böylece halifeliğin doğuya yönelmesini sağladı. Sonra devam ediyor.
Fatimi halifeliği arkadaşlar, sayfa 16. Orta Doğu'nun büyük devletlerinden birisi de Fatimi Devleti'ydi. Bu devlet İsmaili dahilerinden Şii adıyla tanınan Sanalı Ebu Abdullah Hüseyin ve Ebu Muhammed Mehmed'in büyük çabalarıyla Kuzey Afrika'da Alevi, Midrari, Rüstemi, İdrisi ve Şidi devletinin topraklarında kuruldu 909'da. Burada da Fatimi Devleti'ni anlatıyor uzun uzun. Sayfa 18-19. Suriye ve Filistin'de Selçuklu fetihleri. Anadolu Selçuklu fetihleri aralıksız sürüp giderken 11. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Suriye, Filistin'e de Türk girişleri başladı. Bir yandan Hanoğlu Harun, Afşin, Sandak, Demleçoğlu Mehmet, Ahmet Şah vesaire gibi Türkmen beyleri ve Selçuklu emirleri Kuzey Suriye'de askeri faaliyetlerde bulunurken bir yandan da Yabgulu ve Yiva adıyla da anılan Navikiye Türkmenleri Kurlu, Atsız, Şöklü vesaire gibi beylerin yönetimleri altında Anadolu'dan Filistin'e gelerek burada Büyük Selçuklu Devleti'ne tabi bir Türkmen beyliği kurdular. Daha sonra beyliğin başına geçen Emir Atsız, Kudüs, Taberiye, Trablusşam, Sur, Akka ve Suriye'nin merkezi konumunda bulunan şehirlerini Fatimilerden alarak Büyük Selçuklu Devleti'ne tabi Suriye ve Filistin Selçuklu Devleti'ni kurmayı başardı. Birinci bölüm. Kutalmışoğulları ve Anadolu'ya gelişleri. Bakalım nasıl olmuş. Sayfa kaç? Sayfa 21 ve 22'den alıntılar. Bilindiği üzere Selçuklu Devleti'nin adını aldığı Selçuk Bey'in Arslan ya da İsrail, Mikail, Yusuf ve Yusuf İnanç adlarında 4 oğlu vardı. Bunlardan Tuğrul ve Çağlı Beylerin babası olan Mikail, İslamiyet'i kabul ettikten sonra henüz Müslüman olmamış bulunan bazı Türk boylarına karşı giriştiği bir gazada şehit olmuştu. Bir süre sonra aşağı yukarı 1007-1009 arası Selçuk Bey'in Cent kentinde ölümü üzerine ailenin yönetimini Türk töresi gereğince büyük evlat olarak Arslan üstlenmiş ve bu görevi gereği olarak da Yabgu unvanını almıştı. Selçukluların Maveraün Nehir'de gittikçe güçlenmesi üzerine Karahanlı Gazneli işbirliği sonucunda, bunların ikisi de Türk devleti arkadaşlar, Arslan Yablu Gazneli Sultan Mahmud'un konuğu olduğu sıralarda bütün yakınlarıyla birlikte yakalanıp Hindistan'daki Kalincar Kalesi'ne gönderilerek hapsedildi. Arslan Yabgu'ya bağlı Türkmenler onu kurtarmak amacıyla bazı girişimlerde bulundularsa da başarılı olamadılar. Arslan Yabgu'nun böylece Selçuklu ailesinin başından ayrı kalması üzerine kardeşi Mikail'in oğulları Tuğrul ve Çağrı Beyler, Çağrı Bey büyük olan arkadaşlar, ailenin yönetimini ellerine aldılar. Böylece yönetimin el değiştirmiş oldu. Bununla birlikte Arslan'ın oğulları Kutalmış ve Resul Tekin kendilerine bağlı olup Balhan, Yabgulu, Navekiye ve Irak Türkmenleri adıyla anılan Türkmenlerle birlikte Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna büyük hizmetlerde bulundular. Fakat devlet kurulduktan bir süre sonra Kutalmış ve kardeşi Resul Tekin babalarını Selçuklu ailesinin başkanı yani Yabgu bulmuş olması sebebiyle devlet yönetimine hakim olan Tuğrul ve Çağrı Beylere karşı saltanat mücadelesine giriştiler. İlk Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey devrinde başlayan bu mücadelelerde Kutalmış ve Resul Tekin bazı küçük başarılar kazandılar. Fakat Sultan Tuğrul'un ölümünden yani 1063'ten sonra Büyük Selçuklu Devleti Sultanı olan Alparslan oğulları Mansur ve Süleyman ve kardeşi Resul Tekin ile birlikte başkent Re'ye yürüyüp sultanlığını ilan eden Kutalmış'ı Ginkurk Kalesi yörelerinde kesin bir yenilgiye uğrattı. Yani Süleyman Şah'ın babası Kutalmış aslında merkezi otoriteye isyan eden bir şehzade. Haliyle bugünkü Anadolu Türk Devleti'nin kuruluşundaki en önemli kilit şeyler merkezden dışlanmış insanlar. Resulü falan filan Kutalmış'ı Girtkuh Kalesi yörelerinde kesin bir yenilgiye uğrattı. Kutalmış savaş alanlarından kaçarken atından düşerek ağır bir şekilde yaralanan bir süre sonra öldü. Büyük Selçuklu İmparatorluğu Sultanı Alparslan'ın ölümü 1072 üzerine oğlu Melikşah'ın tahta geçtiği sıralarda ülke içinde ortaya çıkan bir takım karışıklıklar sırasında Kutalmış oğulları Mansur, Süleyman, Alpilik ve Devlet
Selçuklu emir ve kumandanlarının fetihlere devam ettikleri Anadolu'ya gelip Fırat Irmağı boylarında ve Urfa yörelerinde fetihlerde bulunmakta idiler. Bu sırada Anadolu'daki durum şöyleydi. Anadolu'da durum. 22. Yeni İmparator Dukas, Roman İmparatorluğu Diyojennes'ten sonraki Selçuklu askeri harekatını durdurmak amacıyla Isakios, Komnenos ve kardeşi Alexios'u Frank başbuğlarından Ursel ile birlikte Anadolu'ya gönderdi. Bizans kuvvetleri Kayseri'ye gelince Ursel başkumandan durumunda bulunan Isakios'a isyan edip 400 askeriyle ordugahı terk ederek Sivas yönüne hareket etti. Onu bertaraf etmek için harekete geçen Isakios, Kayseri yörelerinde Selçuklu kuvvetleriyle giriştiği savaşta yenilgiye uğrayıp tutsak alındı. Sayfa 24. Alp İlik ve Devlet Filistin'de. Süleyman Şah ve diğer Kutalmışoğulları Fırat Irmağı boyları ile Diyarbakır, Urfa ve Birecik yörelerinde fetihlere devam etmekte idiler. Bu sıralarda Selçuklu İmparatorluğu'na tabi olarak Filistin'de kurulan Navikiye yani Yabgulu Türkmen Beyliği'nin başına geçip fetihlere devam eden Emir Atsız'a bağlı olmayarak Fatımilerden Akka'yı almak suretiyle ayrı bir beylik kurmak isteyen Emir Şöklü, Süleyman Şah ve Mansur dışındaki Kutalmışoğullarından Alp İlik'e bir mektupla başvurdu. O bu mektubunda sen Selçuklulardan olup sultan sülalesine mensupsun. Sana itaat ile senin hizmetinde bulunursak bununla şeref duyar ve övünürüz. Halbuki ben sultan ailesinden olmayan Atsız'a tabi olmak istemiyorum dedikten sonra onu bertaraf edip Suriye ve Filistin'e hakim olmanın güç olmadığını bildirmiş ve eğer Atsız'ı yenip onu bu ülkeden uzaklaştıracak olursak Mısır Fatimi Devleti de bize yardımcı bulunacaktır diyerek ona güneye Filistin'e gelip birlikte fetih yapmasını önerdi. İkinci bölüm arkadaşlar. Sayfa 27 ve 28'den alıntılar. Süleyman Şah'ın Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurması. Süleyman Şah giriştiği bu Kuzey Suriye seferinden sonra yeniden Anadolu'ya dönerek fetihlere başladı. Kısa zamanda Orta Anadolu üzerinden daha önceleri Selçuklu akıncılarının harekatta bulundukları Marmara Denizi'ne kadar ilerledi. O 1075 yılında İstanbul'un hemen yanı başında büyük ve tarihi bir Bizans kenti olup sağlam surlara sahip bulunan İznik'i fethetti ve burasını temellerini atmakta olduğu Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti yapmak suretiyle devletini kurdu. Böylece Süleyman Şah'ın Selçuklu akıncılarının Marmara Denizi'ne kadar harekatta bulundukları bütün Anadolu'yu fethetme planlarını uygulama sahasına koymaya başladığını görüyoruz. Bizans'ta durum. Bu sırada Bizans ülkesinde isyanlar başladı. Şöyle ki Rumeli ve Anadolu orduları komutanları olan Nikeferos Brennionis ve Nikeferos Botanies, İmparator Mihail Dukas'a karşı isyan ile imparatorluklarını ilan ettiler. Kütahya'dan İstanbul'a yürüyen Botaniates, yanında tuttuğu daha önceleri Bizans'a sığındığını gördüğümüz Erbasan'ı İznik'te bulunan Süleyman Şah'a gönderip ittifak önerisinde bulundu. Devletinin sınırlarını genişletmek isteyen Süleyman Şah bu öneriyi kabul ile ona 2000 kişilik bir kuvvet gönderdi. Böylece Türk kuvvetleriyle daha da güçlenen Botaniates 1078 yılında Bizans tahtını ele geçirip imparator oldu. Onun bu başarısında büyük rol oynayan Türk askeri Üsküdar'da kurdukları çadırlarda konaklamakta idiler. Çok göçmeden yeni imparator bu Türk kuvvetlerinin Rumeli'de hala taht iddiasında bulunan Birenios'a karşı gönderdi. Süleyman Şah'ın Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurması ve başarılı fetihler yapması sonucunda özellikle 1080 yılında Azerbaycan'dan kalabalık Türkmen kitleleri Anadolu'ya adeta akmaya başladı ve dolayısıyla bu ülkede Türk nüfusu süratle çoğaldı. Genelde bizim hem Anadolu Selçuklu'da hem Osmanlı'da görülen strateji budur arkadaşlar. Ticaret ehlini koru, vatandaşlarına sahip çık, çevre ülkelerinin iç karışıklarından faydalan. Yani bu stratejiyi neredeyse 500 yıl uygulayıp koca imparatorluğu kurdular. Mümkün olduğunca ticareti, metayı, akışı elinin altında tutar. Hani gücü kuvveti olsun diye. Muhakkak kendine faydalı işler yapan Müslim gayrimüslim fark etmez. Muhakkak nüfusunu demografik olarak üstün tutmaya çalışır. Ve son olarak da dediğim gibi çevrede böyle bir taht kavgası bir şey görünce hiç dinine, ırkına, diline bakmadan falan onu kullanır. Ve burada da öyle oluyor.
Sayfa 28-29'dan Anadolu'da siyasi durum. Bizans'ın buhranlar içinde çalkalanmakta olduğu bu sıralarda takriben 1074 yılından başlayarak Artuk Bey, Kelkit ve Yeşilırmak havzalarını, Mengücek Bey, Divriği, Erzincan ve Şebin Karahisar taraflarını, Emir Ebu'l-Kasım Saltuk da Erzurum ve Çoruh Irmağı yörelerini fethetmekte idiler. Bunlardan başka Süleyman Şah'ın dayısı Emir Danışmentoğlu Gümüştekin, Ahmet Gazi, Kızılırmak ve Yeşilırmak havzalarının fethini tamamlayarak Sivas, Amasya, Niksar, Tokat, Çorum, Kayseri, Elbistan ve Malatya kent ve yörelerinde hakimiyet kurmayı kumandanlarından Gümüştekin Candar olması mümkün olan Gümüştekin adlı bir Selçuklu emiri, Diyarbakır, Nizip ve Urfa tarafından fethettikleri bulunarak buralardaki Bizans kuvvetlerini darmadağın etmişti. Siyasi birlik ve yönetimden yoksun bir durumda yaşayan Ermeniler bir millet halinde Anadolu'ya gelip yurt tutan ve kendilerinin dini inanç ve faaliyetlerine herhangi bir müdahalede bulunmayan Selçuklu Türklerini bir kurtarıcı olarak karşılamaktaydılar. Özellikle Malazgirt Savaşı'ndan sonra genişleyen Türk istila ve fetihleri karşısında Anadolu'daki Bizans hakimiyetinin süratle çökmesinden istifade eden Ermeni asıllı Bizans generali Fileretos Brahmanios Bizans'a tabi olmayarak önce Maraş'a, daha sonra da Malatya, Harput, Palu, Elbistan, Tarsus ve Urfa'ya hakim oldu. Böylece o sınırları Çukurova'dan Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar uzanan bir Ermeni prensliği kurdu. Daha sonra bunu bizimkiler yıkıyor. Sayfa 30 ve 31'den alıntılar. Süleyman Şah Mansur Anlaşmazlığı. Süleyman Şah'ın kurduğu Türkiye Selçuklu Devleti'nin kendi adına para bastırıp hutbe okutmuş olmasının tespit edilemeyişi sebebiyle hukuki bakımdan Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na yani Sultan Melikşah'a tabi bir devlet olduğu görünmektedir. Ayrıca Süleyman Şah'ın özellikle İslam kaynaklarında her vesileyle Sultan Melikşah'a tabi olduğunu ifade ettiği hususunda açık ve kesin kayıtlar yer almaktadır. Süleyman Şah başlangıçta devlet yönetimini ağabeyi Mansur ile birlikte yürütmekteydi. Fakat devlete tek başına hakim olmak isteyen Mansur'un bu sıradaki Bizans İmparatoru Nikeforos Botanies ile kardeşi aleyhine işbirliği ve ittifak yapması üzerine Süleyman Şah durumu tabi olduğu Sultan Melikşah'a bildirdi. Neticede Mansur'u bertaraf edilmek suretiyle Türkiye Selçuklu Devleti yönetiminin Süleyman Şah üzerinde kalması sağlanmış oldu. Dragos Suyu Anlaşması. Yeni imparator Süleyman Şah'ın başarılar kazanıp devletinin sınırlarını Bizans aleyhine genişletmesi sonucunda çaresiz kalarak çok miktarda vergi vermek suretiyle onunla bir anlaşma yaptı. Böylece o Selçukluların İstanbul Boğazı'nı terki ile Dragos suyuna kadar çekilmelerini sağlamış oldu. Esasen bu anlaşma sonucunda Süleyman Şah Marmara Denizi kıyılarına kadar hemen hemen bütün Anadolu'ya fiilen hakim olduğunu Bizanslılara kabul ve tasdik ettirmek suretiyle büyük bir başarı elde etti. Bununla birlikte Bizans İmparatoru Anadolu'daki Selçuklu fetihlerinin Sultan Melikşah'ın buyruğuyla yürütüldüğünü biliyordu. Bu itibarla fetihleri durdurmak veya hiç olmazsa hafifletmek amacıyla Kuzey Çin hükümdarına bir elçi göndererek doğudan Selçuklulara karşı askeri harekata girişmeni bildirdiyse de olumlu bir sonuç alamadı. 3. bölüm Süleyman Şah'ın Antakya seferi ve sonu. Yukarıda faaliyetlerinden bahsettiğimiz Selçuklu vasalı Ermeni Fileretos Brahmanios başta Antakya olmak üzere yönetimi altında tuttuğu şehirlerdeki halka ve askerlere çok kötü davranmakta ve onlara şiddetli baskı ve zulümler yapmaktaydı. Hatta oğlu Barsama'yı bile hapse atmaktan geri kalmamıştı. Fileretos'un Urfa'ya gitmesinden faydalanan Antakya askeri valisi Türk asıllı olması muhtemel olan İsmail derhal harekete geçerek Barsama'yı hapisten çıkartıp onunla babası aleyhine işbirliği yaparak şehri Süleyman Şah'a teslim etmek üzere onu özel bir mektupla Antakya'ya davet ettiler. Bunun üzerine Süleyman Şah yerine Emir Ebu'l-Kasım'ı bırakıp 300 atlıyla derhal İznik'ten Antakya yönüne hareket etti. O şehre hakim olmak isteyen Suriye ve Filistin Selçuklu hükümdarı Taceddüt Devlet Tutuş ile kentten her yıl Büyük Selçuklu Devleti adına vergi almakta olan vasal Musul emiri Şerifüddevle Müslim'in kendisinin gelmekte olduğu haberini alabilecekleri ve şehre karşı herhangi bir askeri harekata girişebilecekleri ihtimalini düşünerek geceleri sürekli hareket, gündüzleri de vadilerde konaklamak suretiyle kuzeybatıdan güneydoğuya bütün Anadolu'yu 12 gecede geçip Antakya yörelerine geldi.
Çok geçmeden Antakya yönlerine erişen Süleyman Şah, Vali İsmail ve Barsama ile işbirliği sonucunda bu sırada atlı kuvvetleriyle kendisine katılan Mencekoğlu adlı bir Türkmen beyi ile birlikte Faris kapısından girmek suretiyle 12 Aralık 1084'te şehri, 12 Ocak 1085'te de bir süre direnen kaleyi ele geçirdi. Sayfa 35. 12. yüzyıl Suriyeli Arap tarihçilerinden Muhammed el-Azimi kaleme aldığı tarihinde Antakya'nın fethiyle ilgili olarak Antakya kapısındaki Deyrülmülk'te bakır bir at üzerine yine ok torbaları ile birlikte bakırdan yapılmış 7 Türkmen askerini tasvir eden bir Türk tılsımının bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca Halep tarihçisi Kemalettin İbnülladim de yine bu konuda Zübbetül Halep adlı eserinde şunları yazmaktadır. İbni Uhtasabi adlı bir müneccim tarafından Kadı Ebu'l-Faz'da bulunan bir kitabın son sayfalarından birisine Antakya şehrine şu tarihte gece düşman yani Rum girecektir sözleri yazılmıştır. Bu yazıları gören Halep Mirdasoğulları Emiri Mahmud bir toplantı sırasında kendi zamanında Antakya'nın şehre şiddetli akınlarda bulunan Bekçioğlu Afşin tarafından fethedileceğini ifade etmiştir. Ancak İbnülladim'in de belirttiği üzere Anadolu Selçuklu hükümdarı Süleyman Şah'ın Antakya'yı fethetmesiyle tarihi bir değer taşımamakla birlikte adı geçen müneccimin yazılı ifadesinin gerçekleştiği böylece belirtilmiş oldu. Süleyman Şah Antakya'nın fethinden sonra buraya bağlı Bagras, Samandağ, İskenderun, Derbesak, Artak, Harim, Telbaşir, Gaziantep vesaire kent ve kaleleri birer birer fethetti. Yine 1085 yılı içinde kendisine bağlı emirlerden Buldacı'da Elbistan, Göksun, Maraş, Behismi, Raban şehir ve kalelerini fetih sonucunda Türkiye Selçuklu Devleti'nin sınırları Fırat Irmağı ve Halep yörülerine kadar uzanmış oldu. Süleyman Şah Müslim çatışması. Sayfa 36. Süleyman Şah'ın Antakya'yı fethiyle Halep kapılarına dayanması özellikle bütün Mezopotamya'dan başka Halep'i de yönetimi altına almak suretiyle Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de bağımsız bir hakimiyet kurma, plan ve uygulama çabaları içinde bulunan ve şehre sahip olma emelleri besleyen Selçuklu vassalı Musul emiri Müslim'i harekete geçirdi. 37. Yeni bir ittifak girişimi. Anadolu ve Suriye birbirine bağlayan önemli bir ticaret yolu üzerinde bulunan ve her yıl 30 bin altın vergi almakta olduğu Antakya'yı sessiz sedasız fethediveren, dolayısıyla yönetimi altına geçen Halep kapılarına dayanmak suretiyle hükümranlık alanlarını tehdit eder duruma gelen Süleyman Şah ile tek başına mücadeleye girişemeyeceğini anlayan Müslim, bu sıralarda Sultan Melikşah ve Süleyman Şah ile arasının açılması sebebiyle Suriye ve Filistin Selçuklu hükümdarı Tutuş'un hizmetine giren ünlü Selçuklu emuru Artuk Bey'e başvurdu. Aralarında yapılan anlaşmaya göre Müslim Artık Bey gibi Sultan Melikşah'ın hizmetinden ayrılacak, Suriye ve Filistin Selçuklu hükümdarı Tutuş Büyük Sultan olarak tanınacak, manen bağlı bulundukları Bağdat Abbasi halifeliğinde ilişki kesilip Şii Mısır Fatimi halifeliğine bağlanılacak. Müslim'in bertaraf edilmesi. Böylece Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı bir ittifak teşebbüsüne geçilmiş olunuyordu. Bu arada durum Tutuş'a açıklanırken Mısır Fatimi halifeliği ile de bir elçi aracılığıyla müzakereler başlatıldı. Müslim bir yandan böyle büyük bir siyasal girişimde bulunurken öbür yandan da Süleyman Şah'a karşı Halep'i savunmak amacıyla süratle hazırlıklara girişti. O Antakya'yı kuşatmak üzere beraberinde Türkmen atlılarıyla birlikte kendisine katılan Çubuk Bey olduğu halde 6.000 kişilik ordusuyla Halep'ten çıkıp Antakya yönüne hareket etti. Öte yandan Müslim'in bütün bu hareket ve girişimlerini yakından izleyen Süleyman Şah derhal 4.000 kişilik ordusuyla onu karşılamaya çıktı. Çok geçmeden her iki taraf arasında Amik Ovası'ndaki Kurzahil yörelerinde yapılan savaşta 1085'te özellikle Çubuk Bey'in kuvvetiyle birlikte Süleyman Şah tarafına geçmesi sonucunda Müslim yenilgiye uğradı ve hatta çarpışmalar sırasında hayatını kaybetti. 38 ve 39 Tutuş'la savaşı ve ölümü. Süleyman Şah Şerefüddevle Müslim'in ölümüyle sona eren Kurzahil Savaşı'ndan sonra bu sıralarda Şerif Hasan İbnül Huteyti'nin elinde bulunan Halep'i kuşattı. Ayrıca gönderdiği kuvvetlerle bölgedeki Marütün Numan, Kefertap, Kınnesrin,
Latmin kent ve kalelerini fethile buralara vali ve kumandanlar atadı. Fakat Süleyman Şah İbnül Huteyti ile yaptığı anlaşmada şehrin Sultan Melikşah'ın onayını aldıktan sonra kendisine teslimi hususunu kararlaştırınca kuşatmayı kaldırdı. Esasen kenti Süleyman Şah'a vermek istemeyen İbnül Hüteyti şehrin teslimi konusunda daha önce başvurduğu Sultan Melikşah'tan herhangi bir cevap alamamıştı. Bu sebeple o bu sıralarda Dımaşk'ta bulunan Suriye ve Filistin Selçuklu hükümdarı Tutuş'a haber gönderip Halep'e gelip teslim almasını bildirdi. Öte yandan İbnül Hüteyni'nin şehri teslim etmek üzere Tutuş'a davet ettiğini haber alan Süleyman Şah onu karşılamak üzere kuvvetleriyle birlikte süratle harekete geçti. Savaşın kaçınılmaz bir duruma geldiğini gören Tutuş, Süleyman Şah'ın beraberinde bulunan bazı Türkmen beylerinin kendisine katılmaları hususunda büyük çaba gösterdi. Bazı Türkmen beylerinin Süleyman Şah'ın saflarını terk edip Tutuş'un saflarına geçmeleri sonucunda ve özellikle savaş tekniğini son derece iyi bilen Artuk Bey'in Tutuş'un ordusunun mahirane yönetmesi, yiğitçe çarpışması sebebiyle Süleyman Şah hayatına ilk kez olarak yenilgiye uğradı. Çok geçmeden Tutuş adamlarını göndererek onun yanına getirmelerini, kendisiyle öpüşüp barışacağını ve kendisinin yanında şerefine yakışır bir muamele göreceğini bildirdi. Fakat Süleyman Şah Tutuş'un bu içten önerisi karşısında içine düştüğü bu sonun yarattığı ruh haletinin etkisiyle yanında taşıdığı bıçağı kalbine saplamak suretiyle hayatına son verdi. Halep bölgesi olayları hakkında güvenilir bilgiler veren bir İslam kaynağında ise Süleyman Şah'ın kendisine rastlayan Tutuş'un atlarından birisinin attığı okla öldürüldüğü belirtilmekle birlikte aynı kaynakta bu konuda şöyle ilginç bir rivayet daha yer almıştır. Tutuş'un askerleri çarpışmalar sona erdikten sonra savaş alanında dolaşırken ölüler arasında üzerinde yakut ve zarif som altınlarla işlenmiş zırhlı bir giysi bulunan bir ceset gördüler. Ve onu derhal Tutuş'a haber verdiler. Tutuş bu işlemeli giysiyi yanına getirtti ve bu hükümdarların giysisine benziyor dedi. Daha sonra Tutuş bizzat mahiyeti erkanı ile cesedin bulunduğu yere gitti ve onlara ölüler arasında ben onu size göstermeden siz bana göstermeyiniz dedi. Çok geçmeden Tutuş orada kanlara bulanmış bir cesedi göstererek bu Süleyman Şah'a benziyor dedi. Bunun üzerine onlar bunu nasıl tanıdınız diye sorunca Tutuş onun ayağı benim ayağıma yani Selçukoğullarının ayaklarına benziyor dedi. Daha sonra bu cesedin Süleyman Şah'a ait olduğu kesin olarak tespit edildi. Tutuş cesedin başında üzgün bir şekilde Türkçe olarak biz sizlere zulmettik, sizleri bizden uzaklaştırıp işte böylece de öldürüyoruz diyerek kendisinin ve Süleyman Şah'ın ait olduğu Mikail ve İsrail yani Arslan Yabgu oğullarının aileleri arasında eski kırgınlığı belirtmiştir. Bununla birlikte Süleyman Şah'ın bugün hala Türk mezarı adıyla anılan Caber'deki mezarda yatmakta olduğu rivayeti ilgili güvenilir kaynaklardaki bilgilere göre kesinlik kazanmamaktadır. Ayrıca Osmanlıların atası Süleyman Şah ile Habur suyunda boğulan Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan'ın da söz konusu rivayette ilgili olduğu ileri sürülmektedir. Sayfa 41. Bu olaydan çok geçmeden Sultan Melikşah Kuzey Suriye hakimiyeti için imparatorluğun vassalları arasında ortaya çıkan bu kanlı buhran sebebiyle 1086 yılı sonbaharında bu bölgeye bir sefer düzenleyerek buhrana sebep olan Kuzey Suriye bölgesinin yönetimini buradaki Antakya, Halep ve Urfa'ya valiler atamak suretiyle doğrudan doğruya imparatorluğa bağladı. Süleyman Şah'tan sonra devlet yönetimi. Süleyman Şah'ın ölümünden sonra Kuzey Suriye ve seferine çıkarken yerine İznik'te vekil olarak bıraktığı Emir Ebul Kasım devlet işlerini tek elinde topladı. Ebul Kasım'ın bu teşebbüsleri üzerine Bizans İmparatoru Alexios Komnenos, Türk asıllı Tadik ile Butumites kumandasında 2 ayrı kuvvet göndererek Türkiye Selçuklu Devleti başkenti İznik'i kuşattırdı. Fakat çok geçmeden Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah'ın Emir Porsuk'u kalabalık bir Selçuklu atlı kuvvetiyle İznik'e yardıma gönderdiği haberi üzerine Bizans kuvvetleri kuşatmayı bırakıp geri çekilmek zorunda kaldı. Ebul Kasım çekilmekte olan bu Bizans kuvvetlerine yetişip onlarla savaşmış, hatta bu arada İzmit'i de fethetmiştir. Fakat bununla birlikte Ebul Kasım Porsuk'un İznik'e yaklaşmasından korku ve endişeye kapılarak bu kez Bizans'la anlaştı ve hatta davet edildiği İstanbul'a gitti. Sayfa 43.
Anadolu'da milli birlik ve beraberliği sağlayan Süleyman Şah ayrıca gerçekleştirdiği başarılı fetih hareketlerinden başka uyguladığı ekonomik politika, özellikle toprak rejimi sonucunda Bizans yönetiminde topraksız ve tutsak durumda bulunan yerli Hristiyan köylüler hür ve toprak sahibi olmuşlardır. Böylece Anadolu'da üretim arttığı gibi Hristiyan halk da Selçuklu yönetimine içtenlikle bağlanmış oldular. Daha sonraki Türkiye Selçuklu hükümdarları da Süleyman Şah'ın ortaya koyduğu bu toprak rejimini aynen uygulamışlardır. Bunun sonucunda başta Süleyman Şah'ın kurduğu Türkiye Selçuklu Devleti olmak üzere Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde kurulan diğer irli ufaklı Türk devletlerinin yönetimleri altında bulunan Anadolu artık tam manasıyla Türk hakimiyetine geçmiş ve ülkede zengin ve mutlu bir yaşam sağlanmıştır. Bu mutul sonucu ulaşılmasında Süleyman Şah'ın Anadolu Türk Birliği kurarak devletinin temellerini bu milli esas üzerinde inşa etmiş olmasının büyük ve önemli bir tarihi rolü olmuştur. Bu da Süleyman Şah'ın soy kütüğü arkadaşlar. Dukak, Selçuk, Selçuk'un 3 oğlu, 4 oğlu, Mikail, Arslan Yabgu, Musa Yabgu ve Yusuf Hinal. Arslan Yabgu'dan kim geliyor? Kutalmışoğlu ve Resul Tekin. Kutalmış'ın oğlu da Süleyman Şah. Yani Dukak, Selçuk, Arslan Yabgu, Kutalmış. Ondan sonra zaten 1. Kılıç Arslan onun şeyi. Bu Kulan Arslan'da akıbeti bilinmiyor diye biliyorum. Ama özellikle Kılıç Arslan, 1. Kılıç Arslan ve Kulan Arslan'ın böyle edebi bir portre olarak okumak isterseniz Okay Tiryakioğlu'nun Kılıç Arslan romanını tavsiye ederim. Yani şurada aslında belli yaşayıp yaşamadığı belli olmayan bir karakter o edebiyat şeyinde can buluyor. Çok da güzel yazmış Okay abi, tavsiye ederim. Yani şurası Arslan Yabgu, yani Selçuk'un Arslan Yabgu soyundan Anadolu Selçuklu Devleti, Mikail soyundan da Büyük Selçuklu Devleti geliyor. İşte Mikail'in oğlu Tuğrul ve Çağrı Beyler. Tuğrul ilk imparator oluyor. Büyük sultan oluyor. Çağrı abisi olmasına rağmen, Tuğrul'dan büyük olmasına rağmen. Ama Tuğrul ölünce de Alparslan kimin oğlu? Çağrı'nın oğlu. Çağrı Bey'in oğlu. Sonra da Melikşah onun soyundan geliyor. Bu kadar. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, katılmadığınız görüşleriniz varsa benimle paylaşmanızı rica ediyorum, istirham ediyorum. Herkese kolay gelsin.